Bugün komşumuz olan NATO'nun doğu kanadının en kritik kalelerinden biri olan Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri'ni mercek altına alacağız. 2026 itibariyle Bulgaristan sadece bir orduyu değil, 50 yıllık bir doktrini, envanteri ve askeri kimliği baştan aşağı yeniden inşa ediyor. Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen ülkelerden biri. Denize döşenen mayınlar Bulgaristan'ın başına bela oluyor. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehlikesine karşı ortak devriye yürütüyor. Ayrıca Şubat 2024'te imzalanan tarihi bir anlaşmayla Bulgaristan ve Türkiye savaş uçaklarının sıcak takip veya acil durumlarda birbirlerinin hava sahasına önceden izin almadan girebilmesinin yolunu açtı. Şu an NATO'da müttefikimiz olan bu ordu dünyadaki ilk havadan bombalama görevini bizim topraklarımızda gerçekleştirdi. Tarih ironilerle dolu. Bugün hava sahamızı beraber koruduğumuz Bulgaristan, 114 yıl önce askeri havacılık tarihinin ilk stratejik bombardımanını Edirne semalarında gerçekleştiriyordu. Bu videoda Bulgaristan'ın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. GZT ailesi olarak 3 milyonluk dev bir topluluğa dönüşmeye sadece birkaç adım kaldı. Sadece bir sayıdan bahsetmiyoruz. Doğru habere, nitelikli içeriğe ve yeni nesil yayıncılığa verilen 3 milyon evetten bahsediyoruz. Hadi sen de bu hikayenin bir parçası ol, 3 milyon rozetini birlikte takalım. Ordunun yapısıyla başlayalım. Bu bölümde Bulgaristan'a yönelik ilginç askeri notları da sizinle paylaşacağım. Ülkede zorunlu askerlik yok. 1 Ocak 2008'de resmen kaldırıldı. 2025'te yapılan yasal düzenlemelerle mesleği gereği silah kullanan kişilere kısa süreli zorunlu temel askerlik eğitimi getirildi. Kadınlar için hiçbir zaman zorunluluk uygulanmadı. Orduya tamamen kendi istekleriyle profesyonel sözleşmeli asker veya subay olarak katılabilirler. Bulgaristan, NATO içerisinde kadın asker oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. %17 ila 20 arasında değişen bir orana sahipler. Kadınlar savaş pilotluğundan özel kuvvetlere kadar her branşta görev alabiliyor. 2026 Eylül ayından itibaren 18 yaşındaki her gence davetiye gönderilecek. 12 ay süreli gönüllü askerlik imkanı sunulacak. Her yıl 6 Ocak'ta Bulgar ordusunun savaş sancakları papazlar tarafından suyla kutsanır. Ayrıca bazı askeri birliklerde dondurucu soğuklarda nehre girerek geleneksel Bulgar dansı olan horo yapar. Ortodoks Hristiyanlıkta 6 Ocak Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olarak kutlanıyor. Bulgaristan ordusu 3 kuvvetten oluşuyor. Kara, deniz ve hava kuvvetleri olarak yapılandı. Orduda yaklaşık 26.000 personel görev yapıyor. Bunların 16.500'ünün kara kuvvetlerinde, 3.400'ünün deniz kuvvetlerinde ve 6.700'ünün hava kuvvetlerinde olduğu tahmin ediliyor. Global Firepower Index'in araştırmasına göre Bulgaristan ordusu 145 ülke içinde 62. sırada bulunuyor. Bulgaristan 2024 yılında NATO'nun Galler zirvesinde koyduğu %2 kriterini resmi olarak karşılayan ülkeler arasına girdi. Ordunun bütçesine göz atalım. 2020-2026 arası verilere ulaştık. Bütçesini gayri safi yurt içi hasılaya göre değerlendireceğiz. Bulgaristan Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamaları ve NATO'nun resmi bilgilerini baz aldık. 2020 yılında %1.93, 2021'de %1.58, 2022'de %1.65, 2023'te %1.88, 2024'te %2.04, 2025'te %2.15 pay ayrılmış. 2026 içinse %2.25 oran hedeflendi. Bu bütçe onaylandı. Bulgaristan'ın başkomutanlık makamında aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Iliana Iotova bulunuyor. O, bu makama gelen ilk kadın lider. Iotova eski bir gazeteci. Ayrıca eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in yardımcılığını yaptı. Bulgaristan'da Genelkurmay Başkanı karşılığı olarak Savunma Başkanı unvanı kullanılır. Oramiral Emil Eftimov 2020 yılından bu yana bu görevi sürdürüyor. Kendisi Deniz Kuvvetleri kökenli bir komutan. Askeri eğitimini hem Rusya'da hem de Amerika'da tamamladı. 1912 yılındaki Balkan Savaşları sırasında Bulgar pilotlar Radul Milkov ve Prodan Tarakçiyev bir Albatros F-2 uçağıyla Edirne üzerinde ilk stratejik havadan bombalama görevi yaptı. Bu olay askeri havacılık tarihinde hava gücünün bir saldırı aracı olarak kullanıldığı ilk örneklerden biri olarak kabul ediliyor.
Ordunun kullandığı ekipmanlara geçiyoruz. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Birincil tabanca olarak Sovyet mirası Makarovlar kullanılıyor. Ayrıca Sig Sauer SP 2022 modeller de tercih edildi. Birincil piyade tüfeği olaraksa Sovyet üretimi AK-47 ve Bulgar üretimi AR-M1 tüfekleri envanterde. Omuzdan ateşlenebilir hava savunma sistemlerinin tamamı Sovyetlerden kaldı. 9K-34 Strela 3 ve 9K-32 Strela 2M silahları muhafaza ediliyor. Bir taşınabilir hava savunma sistemi hariç diğerleri de Sovyetler Birliği üretimi. Zu-23-2 uçak savar bataryası ZİL-131 model kamyonların arkasına eklemlendiriliyor. 9K-33M3 OSA AKM kısa menzilli satıhtan havaya ateşlenebilen sistem de kullanılıyor. Bu aracın aynı zamanda amfibi kabiliyeti de var. Belirli derinliklerdeki sularda da görev yapabiliyor. Hava kuvvetlerinin envanterindeki S-125M Neva M kısa menzilli hava savunma sistemini de kullanmaya devam ediyorlar. Orta menzilli hava savunma sistemi olarak S-75M Volkovlar envanterde. En son atış testi 2021'de yapıldı. Bir önceki test 2001'de gerçekleşmişti. Ayrıca 2K-12KUB sistemini de kullanıyorlar. Uzun menzilli hava savunma sistemi olaraksa uzun yıllar önce üretilen S-200 ve S-300 sistemleri bulunuyor. 2024'te Almanya'dan Iris-T orta ve uzun menzilli hava savunma bataryası sipariş edildi. Ana muharebe tankı olarak Sovyet üretimi T-72'ler kullanılıyor. Bunların 44 tanesi İsrailli Elbit Systems ve Bulgaristan devlet şirketi Terem tarafından modernize edildi. BMP-23 piyade muharebe aracını ise Bulgaristan kendi imkanlarıyla geliştirdi. 70 adet envanterde. Sovyetlerden kalan 90 adet BMP-1 aracını da muhafaza ediyorlar. Amerika'dan 183 adet Stryker model zırhlı piyade muharebe aracı sipariş edildi. 1970'lerde Sovyetler tarafından üretilen MTLB çok rollü zırhlı aracı da kullanıyorlar. Ambulans, komuta aracı, kundağı motorlu topçu ve zırhlı personel taşıyıcı olarak görevlendirilebiliyor. Sovyetler Birliği'nin geliştirdiği BTR-60 zırhlı personel taşıyıcılar da muhafaza ediliyor. 500 adet envanterde. Bunların 100 tanesi Ukrayna'ya hibe edildi. Yine Sovyet üretimi olan BRDM-2 antitank ve zırhlı gözlem aracını da envanterde muhafaza ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden M1117 aracını da ithal ettiler. Ayrıca Amerika'dan Humvee aracını da satın aldılar. Birleşik Arap Emirlikleri ile ortaklaşa geliştirilen IAG Guardian Extreme aracını da kullanmaya başladılar. 12 adet envanterde. İsrail'den 27 adet Pilasan Sandcat aracını da temin ettiler. Kendinden tahrikli topçu ünitesi olan 2 S-1 Gvozdika aracından 48 adet kullanıyorlar. Bunların tamamı Sovyet günlerinden kaldı. Ayrıca D-20 topçu ünitesi de kullanımda. SS-21 Skarab A veya Sovyetlerdeki adıyla OTR-21 Toçka taktik balistik füzeyi de bulunduruyorlar. BM-21 Grad çok namlulu roket atar da Sovyetlerden kaldı. İnsansız hava araçları konusunda atılım içindeler. Amerika'dan Aerosonde Mk-4.7 gözetleme İHA'sını satın aldılar. 3 adet bulunuyor. Bulgaristan şirketi Telesis'in geliştirdiği 3 adet Teres-02 insansız hava aracını da kullanıyorlar. Ayrıca Amerika'dan RQ-11 Raven ve MQ-27 Scan Eagle İHA'larını da tercih ettiler. Dikkatimi çeken bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yunanistan tarafından üretilen Aquila modeldeki insansız hava aracını da kullanmaya başladılar. 36 adet bulunuyor. Son olarak Çin'den DJI Mini 3 Pro ve Matrix drone'unu da satın aldılar. Amerikan üretimi Talon ve Packbot bomba imha robotu patlayıcıların imhası için tercih edildi. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Karadeniz'in ısınması sebebiyle denizlerdeki Bulgar varlığına özel önem veriliyor. 3 farklı fırkateyn tipini tercih ederek bu alandaki envanterini genişletti. Belçika'dan 3 adet Vieling'den model satın alındı. Sovyetlerden kalan 1 adet Koni anti-denizaltı fırkateynini de muhafaza ediyorlar. Almanya ile ortaklaşa geliştirilen MMPV-90 çok rollü fırkateyn ise 2025'in sonunda donanmaya katıldı. Sovyetlerden kalan 1 adet Tarantul ve 2 adet Pauk korveti kullanılıyor. Belçika ve Hollanda tarafından ortaklaşa üretilen tripartit model açık deniz mayın temizleme gemisi de envantere alındı. Sovyetlerden kalan 4 adet Olya ve 3 adet Sonya gemileri de kullanılıyor. İsveç'ten Double Eagle Mark III insansız sualtı deniz aracı da satın aldılar. Adet sayısı gizli tutuluyor. Deniz havacılığı konusunda 2 farklı helikopter mevcut. Tamamını Fransa'dan aldılar. Eurocopter AS-565 Panther ve AS-365 Dauphin'ler kullanılıyor. Ek olarak Fransa'dan Exocet anti-gemi füzesini de temin ettiler. Sovyetlerden kalan P-15MC termit anti-gemi füzelerini de kullanıyorlar. Satıhtan havaya atılan RIM-7 Sea Sparrow füzesini Amerika'dan satın aldılar.
Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Hem doğu hem batı üretimi araçlara sahipler. Çok rollü görevler için Sovyet üretimi MiG-29 uçağını kullanıyorlar. 12 adet envanterde. Ancak bunların 2 tanesi eğitim için ayrıldı. Su-25 saldırı uçağını da muhafaza ediyorlar. 7 adet kullanılıyor. 2 tanesi ise eğitim sebebiyle yedeğe ayırdılar. Amerika'dan 16 adet yeni F-16V uçağı sipariş ettiler. 8 adet teslim alındı. Kalan 8 adetse daha sonra teslim edilecek. 4 farklı modelde nakliye uçağı tercih ettiler. İsviçre'den 1 adet Pilatus PC-12 uçağını satın aldılar. İtalyan üretimi 3 adet Alenia C-27J uçağı da kullanılıyor. Çekya'dan 2 adet LED L-410 çift motorlu kısa menzilli uçaklarını da temin ettiler. Aday pilotların eğitimi için Antonov AN-2 ve gözetim görevleri için AN-30 helikopterleri bulunuyor. Amerika'dan genel maksat görevleri için 6 adet Bell 206 helikopterini tercih ettiler. Sovyetlerden kalan Mi-17 ve Mi-24 modellerse hem nakliye hem taarruz için tercih ediliyor. Son helikopteri de Fransa'dan satın aldılar. Eurocopter AS-532 modele ait 12 adet helikopter bulunuyor. Eğitim uçaklarının tamamı farklı ülkelerden karşılandı. İsviçre'den PC-9, Çekya'dan Zilin Z-42 ve Fransa'dan Cabri G2'ler kullanılıyor. Uzun menzilli hava savunma için S-300 ve S-200 bataryaları bulunuyor. Orta menzil içinse Almanya'dan Iris-T ve Sovyetlerden kalan S-75 Divinalar kullanılıyor. Kısa menzil içinse S-125 ve 2K-12KUB sistemleri bulunuyor. Bulgaristan tarafından yürütülen askeri projelerden bahsedeceğiz. Bulgaristan sadece silah satın almıyor, aynı zamanda bölgenin savunma sanayi merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Alman devi Rheinmetall ile ortaklık kurarak Bulgaristan'da NATO standartlarında 155 mm topçu mühimmatı ve barut üretimi tesisleri kuruluyor. Bu hem Bulgar ordusu hem de Ukrayna'ya verilen destek açısından stratejik öneme sahip. Bulgaristan, Almanya liderliğindeki Avrupa Gökyüzü Kalkanı projesine dahil oldu. Iris-T SLM hava savunma sistemleri sipariş etti. Bu, ülkenin Sovyet S-300 sistemlerinin yerini alacak en modern hava savunma projesi olarak tanıtıldı. Amerika'dan çok sayıda F-16 Block 70 uçağı satın alıyorlar. Ayrıca F-16'ların konuşlanacağı Graf Ignatievo hava üssü tamamen NATO standartlarına göre yeniden inşa ediliyor. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla Amerika'dan 198 adet Stryker zırhlı aracı tedarik ediyor. Şubat 2026 itibariyle ilk araçlar teslim edildi. Ayrıca Sovyet döneminden kalma eski ve hantal radar sistemlerini tamamen çöpe atacaklar. Fransa'nın savunma devi Thales'le imzalanan anlaşma kapsamında 7 adet GM400 serisi uzun menzilli 3D radar satın alınıyor. Bu radarlar sadece uçakları değil, dronları ve seyir füzelerini de çok yüksek hassasiyetle tespit edebiliyor. Karadeniz'deki Rus tehdidine karşı Bulgaristan deniz sınırlarını geçilmez kılmak istiyor. Amerika'dan Naval Strike Missile kıyı savunma sistemleri alımı onaylandı. Bu füzeler hayalet özelliğine sahip ve su yüzeyine çok yakın uçarak radarlara yakalanmadan düşman gemilerini imha edebiliyor. Bulgaristan sadece dışarıdan araç almıyor. Aynı zamanda bu araçların bir kısmını kendi topraklarında üretiyor. Stryker araçlarının final montajı ve sistem entegrasyonu Tırnova'daki Terem Ivailo tesislerinde yapılıyor. Bu gelişme Bulgar mühendislerin modern zırhlı araç teknolojisini öğrenmesini ve ordunun bakım onarım konusunda dışa bağımlılığını azaltmasını sağlıyor. Eski T-72 tanklarını hemen emekli etmek yerine onları NATO ile uyumlu canavarlara dönüştürüyorlar. 4 adet T-72M1 tankı İsrailli Elbit Systems tarafından geliştirilen TIFCS atış kontrol sistemiyle modernize ediliyor. Tankların ömrü 2030 yılına kadar uzatıldı. Alman Lürsen firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında Varna'daki MTG Dolphin tersanesinde 2 adet çok amaçlı modüler devriye gemisi inşa ediliyor. İlk gemi olan Cesur 2025'in sonunda teslim edildi. İkinci gemi Smeli ise 2026 içinde göreve başlayacak. Bulgaristan'ın askeri sorunlarından bahsedeceğiz. Bulgaristan'ın doğrudan bir toprak anlaşmazlığı olmasa da askeri planlamasını etkileyen iki büyük güvenlik problemi var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz, Bulgaristan için en büyük askeri risk alanı haline geldi. Ukrayna limanlarından kopan veya Rusya tarafından döşenen serseri mayınlar Bulgar karasuları için ciddi tehdit oluşturuyor. Bulgaristan, Türkiye ve Romanya ile birlikte Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu çerçevesinde ortak devriyeler yürütüyor.
oluşuyor. Denize bırakılan mayınlar çoğunlukla Sovyet yapımı YAM veya YARM tipi küçük ama ölümcül modellere ait. Fırtınalar ve akıntılar nedeniyle çapalarından kopan bu mayınlar Ukrayna kıyılarından güneye sürükleniyor. Bu mayınlar suyun hemen altında veya yüzeyinde rastgele bir şekilde dolaştığı için radarlarla tespit edilmeleri neredeyse imkansız. Bulgaristan'ın dış ticaret hacminin %80'i Varna ve Burgaz limanları üzerinden dönüyor. Bu yüzden limanlara yönelik en ufak tehdit ülke ekonomisini felç edebilir. Sovyet sistemlerinden Batı sistemlerine geçiş aşamasında ciddi bir ara dönem riski yaşanıyor. Örneğin MiG-29'lar emekli olurken F-16'ların tam operasyonel hale gelmesi arasında oluşacak boşluk, Bulgaristan'ın hava sahasını müttefik jetlerine açmasını zorunlu kılıyor. MiG-29'ların parçalarına erişim zorlaştığı için Bulgaristan hükümeti hava sahasının korunmasını müttefiklere açmak zorunda kaldı. Almanya'dan satın alınan İris-T'lerin tam operasyonel kabiliyete gelmesi 2026'nın sonunu bulacak. Bu yüzden Bulgaristan hava sahasını füze tehdidine karşı elinde herhangi bir şey yok. Sadece NATO'nun entegre kalkanına bağlı. Sonuç olarak 2026 yılı itibarıyla yetenek boşluğu dönemi sebebiyle yeni bir geçiş süreci başlatıldı. Gayri safi yurt içi hasılasının %2'sini aşan savunma bütçesiyle Sovyet mirasını geride bırakıp tam entegre bir NATO gücü olma yolunda ilerliyor. Özellikle Türkiye ile yürütülen mayın temizleme operasyonları ve hava sahası işbirliği, bölgesel güvenliğin anahtarının komşuluk hukukunda saklı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün komşumuz olan NATO'nun doğu kanadının en kritik kalelerinden biri olan Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri'ni mercek altına alacağız. 2026 itibariyle Bulgaristan sadece bir orduyu değil, 50 yıllık bir doktrini, envanteri ve askeri kimliği baştan aşağı yeniden inşa ediyor. Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen